Şu elimde gördüğünüz 15.000 TL'lik Apple Watch 9 serisi tabii ki değil. İşin ilginç tarafı 1000 lira civarı gibi bir komik rakama satılan, içinde beni gerçekten şaşırtan, orijinal saatlerde olmayan özellikler var. İşte Çinliler bu saatin adını da Watch 9 H12 Pro koymuşlar. Bakın tasarım olarak gerçek Apple Watch 9 ile aynısını birebir benzetmişler. Özelliklerine gelecek olursak telefonla konuşmaktan tutun müzik dinlemeye, ses kayıt özelliğinden tut kendinize ait bir fotoğraf albümü oluşturmaya ve benzeri birçok özelliğe imkan tanıyan, üstüne üstlük bir de AMOLED bir ekrana sahip olan, uzaktan baktıklarında gerçek Apple Watch 9 mu yoksa replika mı diye ikilemde kalacak kişi çok olacaktır. Merak etmeyin, almayı düşünenler için bu saatin tüm testlerini yapmaya çalışacağım. Telefonla görüşme performansından tut gecikme testine, müzik performansından tut suya ve darbeye dayanıklılık testine kadar hepsini sizlere göstermeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Hadi o zaman daha fazla uzatmayalım. H12 Pro'yu hep beraber inceleyelim. Evet. Herkese merhabalar. Ya var ya artık yemin ediyorum pes. Bak her replika akıllı saat inceleme videolarında samimi söylüyorum resmen dumur oluyorum. Çünkü niye biliyor musun? Bu adamlar yani Çinliler özellikle Apple Watch serilerinin aynısını yapmaya başladılar. Çin malı deyip geçiyoruz ama bu akıllı saatlerin alıcısı o kadar çok ki valla alıp çatır çatır da kullanıyorlar. Şahsen bende de 2-3 tane var. 1,5 sene falan oldu. Hala da kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Neyse konuyu pek saptırmayacağım. Bu arada bu saati bana yollayan ayrıca bu videonun sponsoru Keze Smart Store mağazasına da teşekkür ediyorum. Dedikten sonra fazla goy goy yapmayacağım. Direkt saate geleceğim. O zaman tabii ki de ne yapacağız? Hep beraber H12 Pro'yu kutusundan çıkartalım. Ve evet, kutumuz geldi. Şimdi ilk önce kutunun tasarımından başlayalım değil mi? Burada yine Apple Watch 9'a benzer, şöyle hatta rakamın içinde uygulamaların logolarını da gösteren bir 9 tasarımı yapmışlar. Hemen burada sola geldiğimizde Super AMOLED yazısını görüyorsunuz. Yani bu kez tam çakmasını yapmışlar. AMOLED ekranlı. Kutunun burasında hiçbir şey yok. Altında da bir şey yok. Yalnız şöyle yana çevirdiğimizde, hatta bak şöyle tutayım. Watch 9 Metallic Case Sportband 45 mm'lik yazısını buradan görebiliyorsunuz. Yani 45 mm'lik metalik kasa ve içinde spor kordonlarından birinin olduğunu bize buradan bildiriyor. Onun dışında kutunun altına çevirdiğimizde tekrar burada H12 45 mm'lik küçük etiket olarak logosunu koymuşlar. Yine burada H12, her yeri H12 doldurmuşlar. Hemen ortasında barkodumuz. Bu tekrar model numaramız. Manufacturer diyor. Burada yani Made in China demek istiyor. Burada kutunun altında da Bluetooth, kalp atışı, su geçirmez ve diğer bilgileri burada yazıyor. Bunları videonun ilerleyen dakikalarında size hepsini söyleyeceğim. O yüzden bunları geçiyorum. Şimdi isterseniz artık gelin şu yeni kralı bir kutusundan çıkartalım değil mi? Evet geliyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 1, 2, 3. Fakat ilk önce bir şu kimsenin kullanmadığı bir kullanma kılavuzuna bakalım. Watch X serisi yine H12 burada yazıyor. Yine ve yine insafsızlar kullanma kitapçığına kadar benzetmişler. Hem de öyle fotokop falan değil. Gayet şöyle kuşa kağıdı basılmış gibi canlı canlı renklerle. Onun dışında her şey mükemmel. Hemen arkasına çevirelim. Burada da saatimizin korona seçeneklerini, arayüzünü, bu tarafta da içindeki modlara ulaşabiliyorsunuz. Yani bakar mısın şuraya nasıl yapmışlar? Ulan var yine çakmışlar yemin ediyorum. Onun dışında kimsenin buna yine bakacağını zannetmiyorum. Ama yine de adettendir. Göstereyim dedim. O yüzden bunu gönderelim. Evet kral gel bakalım sen buraya. Bakar mısın şu kordona, şu kasaya? Ateş etmiyorum hakikaten ya. Şimdi ilk önce bir kordonu çıkardım. Evet silikon klasik bir kordonumuz var. Her zamanki gibi bir koklayacağım bakayım. Kokuyor mu öyle plastik? Öyle çok aşırı plastik kokusu yok. Yer incelediğim saatlerde bazen çok kötü böyle plastik kokusu oluyor ama bunda yok. Yani kordonuna kadar yapmamışlar mı ya? Bak şöyle göstereyim. Çok iyi değil mi ya? Yani artık var ya gitgide bu işi aşmaya başladılar. Şimdi diğer kordona bakalım. Koyalım. Evet bir adet daha burada. Kordonumuz var. Bu da gayet güzel. Kumaş gerçeğindeki gibi. Yine detaylarına kadar şöyle aynısını yapmışlar. Güzel, şu ana kadar başarılı gidiyoruz. Burada şarj aletimiz var. Bilmeyenler için hemen göstereyim. Bir ucu böyle tip A, klasik USB girişi. Diğer ucu da manyetik şarj kablomuz. Şarj ederken yapacağınız başka hiçbir şey yok. Hemen kendi şarj ediyor. Kablonun uzunluğu da yaklaşık 1 metre falan. Hissiyatına gelecek olursak. Yani Çin malı ama yani Çin malına göre de fena değil yani dediğim gibi. Güzel. Hoşuma gidiyor bunlar. Bunu da buraya koyalım. Hatta siz şöyle komple bir çekeyim buradan. Reis'i böyle getirelim. Evet replika Apple Watch 9'umuzu elimize alalım. Kutumuzda başka bir şey yok. Kutuyu da gönderelim. Şimdi hemen jetimizi çıkartalım. Bak şimdi geliyor hissiyat. Bak şuraya bayılıyorum. Of. Apple Watch Ultra 9 replikamız elimizde. Ya yine var ya tasarım olarak bu adamlar aynısını yapmışlar abi. Bu arada size bir şey göstereyim. Şöyle yaklaştırayım. Bakın bunun arkasında hemen bir tane jiletim var. Bunu mutlaka çıkarmayı unutmayın. Böyle bak kaldırıyorum. Şunu mutlaka
çıkarmayı unutmayın. Çünkü eğer bu üstünde kalırsa sağlık uygulamaları kullanırken doğru ölçmeyebilir. Daha doğrusu saat sağlıklı çalışmaz. İsterseniz şunu da şuradan hologramlı etiketle alabilirsiniz. Ben alıyorum. Evet, bunu da kaldırdık. Şimdi saatin tasarımına bakalım. İlk önce yandaki kadranımız ve buradaki eğlen düğmemiz birebir yine aynısını yapmışlar. Zaten ekran olarak, boyut olarak birebir aynı. Yani karşıdan bakan birisi eğer Apple uzmanı değilse veya Apple Store'da değilseniz kesinlikle bu saati anlamaz. Saatin arka tasarımına bakacak olursak burada hassas sensörler diyeceğim de ne kadar hassas bilmiyorum ama yani Çin malına göre bu serinin iyi olduğunu duymuştum. Buna bağlı olarak dediğim gibi burada sensörlerimiz var. Hemen burada bir aşağıda bir yukarıda orijinalinde olduğu gibi kordon kilitlerimiz. Yani tabii ki performans olarak değil fakat dış görünüş olarak gayet aynısını yapmaya başlamışlar. Zaten her videomda buna şaşırıyorum yani bu Çinliler artık bu sektöre nereye kadar gidecek diye. Yani şu an bildiğiniz karşınızda 2.0 inçlik AMOLED bir ekran görüyorsunuz. Yani 4 GB hafızası var. Birazdan bahsedeceğim, o yüzden pek aslında değinmek istemiyorum. Spoiler olmasın. Yani bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda bakacağız. Bakalım saat ne kadar güzel çalışıyor veya çalışmıyor. Şimdi hangisini takayım? Size sorayım. Hangisini istiyorsunuz? Sanki siz bunu istiyorsunuz gibi değil mi? Yani bunu takayım, bunu gönderelim. Şimdi bu arada hem size saatin kordonlarını takmayı bilmeyenler için, çünkü soruyorlar bazen nasıl takıyoruz diye. Hemen onları da bir göstereyim. Şimdi bakın o kadar basit ki koyuyorsunuz. Çat diye hemen giriyor ve asla buradan oynamıyor. Hemen diğer tarafa geliyorsunuz. Kordonun şu kısmı dışarı bakacak şekilde böyle yerleştiriyorsunuz. Hemen kolayca giriyor ve yerleşiyor ve oynattığınızda kesinlikle çıkmıyor. Takılma olayı da şöyle oluyor. Şimdi göstereceğim zaten. Bileğinize geçiriyorsunuz. Buradan kordonun ucunu buradaki köprüden aşağı doğru bilek boyunuza göre ayarlıyorsunuz ve şuradaki hemen altındaki klipsi üstteki deliğe geçirip şu şekilde takmış oluyorsunuz. Bilmeyenler için bir göstermek istedim. Gerçek Apple Watch'larında, replikalarında takılma stili böyle aynı şekilde. Şimdi çıkartıp kolumuza bir deneyelim. Evet, saat şöyle taktık. Buradan demin gösterdiğim gibi baskı yapıyorum ve saat koluma şık bir şekilde gayet de güzel durdu. Yine söylüyorum, bu kordonu çok seviyorum. Ve bakar mısın? Yani aynısını yapmışlar ya. Yapmamışlar mı şimdi yani? Doğruya doğru. Evet, şimdi isterseniz gelin bir son kez kutunun içinden neler çıkıyor bir hep beraber bakalım. Kutunun içinden bir adet kitapçığımız, 2 adet kordonumuz, 1 adet manyetik şarj aletimiz ve 1 adet de replika Apple Watch 9 kasamız çıkıyor. Tamam, tabii ki de daha özelliklerine falan bakmadık ama şu an günümüzde bu saati sırf Apple Watch 9'u çok benzediği için takanlar, demin de söylediğim gibi çok var. Zaten bunda yadırganacak hiçbir şey yok. Çünkü biliyorsunuz 15-20 bin TL'lere varan fiyat farkları oluyor. Tabii ki de herkesin bütçesi buna yetmediği için replikaya veya daha ucuz saatlere yönelen kişiler çok oluyor. O yüzden burada karar size kalmış. Yani videonun şu dakikasında şunu söylemeliyim ki tasarım olarak bence bu saat olmuş. Hatta bak, demin de yaptığım gibi takacağım. Evet, şöyle. Bir bakar mısın? Bak karşına nasıl duruyor. Yani özellik olarak olmasa da bence adamlar var ya, şu Çinliler. Biliyorum video boyunca çok söyleyeceğim ama harbiden de bu işi yapıyorlar. Her neyse, biz yine konumuza dönelim. Şimdi kutusunu açtığımıza göre sıra nereye geldi? Bu saati böyle aldınız, kolunuza taktınız. Peki hangi telefon uygulamasını kullanacağız? Bu saati nasıl senkronize edeceğiz? Çin malı replika saatimizin özellikleri ne? Arayüzü nasıl kullanılıyor? Size detaylı bir şekilde göstereceğim. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım saatimizin incelemesine geçelim. Evet, şimdi saatimiz elimizde. İlk önce tabii ki de arayüzünü incelemeden önce ve özelliklerine bakmadan önce tabii ki ne yapacağız? Saatimizi açacağız. Akıllı saatimizi açmak için şu yandaki sağ alt taraftaki tuşumuza elimizle basılı tutalım. Titreşim ve direkt hello olarak karşımıza ekranımız çıkıyor. Bakar mısın? Gerçek Apple Watch 9 serisindeki kadranı koymuşlar. Bilmiyorum oradan belli oluyor mu ama AMOLED ekranla birlikte çok canlı gözüküyor ve çok da gerçekçi. Evet, şimdi tabii ki de saatimizi nasıl kullanacağımızı, arayüzümüzü nasıl inceleyeceğimizi sizlere böyle bir göstereceğim ama sabırsızlanmayın. Çünkü niye? İlk önce ne yapacağız? Tabii ki bir telefon uygulamasına bakacağız. Saatimizi telefonla nasıl kullanacağız veya telefon uygulamasının özellikleri neler? Sizlere hepsini kısaca göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Evet, şimdi telefonumuz burada. İlk önce ne yapıyorsunuz? iOS veya Android hiç fark etmeksizin Apple Store'a veya Play Store'a giriyorsunuz. Aramalar kısmına QFit uygulamasını yazıyorsunuz. Bu arada QFit uygulaması da çalışıyor ve fena bir uygulama değil. Gayet güzel akıllı saatler için. Ben de yüklü olduğu için direkt aç olarak çıkıyor. Siz buradan yükle deyip açabilirsiniz. Ben şimdilik aç'a basıyorum. Sizi Bluetooth ayarlarına yönlendirecek. Açınız diyor Bluetooth'u. Buradan Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Şimdi burada saatimizi bulacak. Arıyor şu an. Evet, H12 olarak hemen altta çıktı. Şimdilik bir şey yapmıyorsunuz. Tekrar uygulamaya geri dönüyorsunuz. Uygulamadan aşağıdaki cihaz kısmına geliyorsunuz. Cihaz ekle diyorsunuz. Buradan H12'yi tekrar buluyor. H12'yi ekliyorsunuz, tıklıyorsunuz, bağlanıyor diyor. Buradan eşle diyorsunuz. Senkronize ediliyor. Saatimize bir titreşim yolladı. iPhone'lar bildiğimizi alsın mı diyor. İzin ver diyorsunuz. Evet, şu andan itibaren cihaza geldiğimizde
H12'nin bağlandığını buradan görebiliyorsunuz. Tekrar bir Bluetooth'tan da kontrol edelim bağlandı mı? Bakın cihazınızın Bluetooth kısmına geldiniz mi? H12'nin buradan da üst kısmında bağlandığını görüyorsunuz. Evet, tekrar artık uygulamamıza gelip özelliklerine bir şöyle bakabiliriz. Şimdi ilk önce sağ taraftaki Ben mi'den başlayalım. Ben mi'ye bastığınızda saat üzerinizdeki ID'nizi buradan görebilirsiniz. Buradan SS, geri bildirim, Apple Health hakkında falan buradan pek önemli olmayan şeylere bakabiliyorsunuz. Ondan sonra aramaya gelelim. Burada envai çeşit duvar kağıdı görebiliyorsunuz ve bunların hepsini saatinize kadran olarak indirebiliyorsunuz. Bakın rakam olarak, çok işlevli olarak, işletme dediği daha sade tasarımlar olan, geometrik dizaynlar olan, minimalist, soğuk makineler falan. Çok yazılara takılmayın. Çin'den gelen bu uygulama olduğu için bazen böyle değişik yazılar olabiliyor. Mesela diyelim ki ben buradan bir tane bir kadranı seçeceğim ve duvar kağıdı olarak ekleyeceğim. Hangisini seçeyim? Hadi şunu seçelim mesela. Şimdi bunu 269 kişi indirmiş. Diyelim ki bunu indirmek istiyorsunuz saatinize ya da herhangi bir kadranı. Düzenlemeye basıyorsunuz. Saate 6 tane kadran ekleyebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Saatiniz en fazla 6 tane kadran alabiliyor. Eğer ki buradan bir tane daha kadran eklemek istiyorsanız uygulama üzerinden bunlardan birisini silmek zorundasınız. Şundan sanırım 2 tane var. Bunu bir kaldırayım. Bunu kaldırdıktan sonra tekrar düzenlemeye basın ve bakın. Bak. Şu an indiriyor ve ışık hızında çok hızlı bir şekilde saatime indirdi. Bakar mısın ya? Çok güzel gözüküyor ve inanılmaz hızlı indirdi, yani bu kadar tahmin etmiyordum. Gördüğünüz gibi telefonunuz üzerinden saatinize kadran bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz buradan silme ekleyip kadranı buradan silebiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, en fazla 6 tane alıyor. Ona göre artık kendinizi ayarlayın diyeyim. Kadranlar da bunlar. İstediğinizde kafanıza göre seçebilirsiniz. Saatimizi tekrar bir şöyle koyalım. Şimdi yukarıda duvar kağıdına geldiğimizde bakın burada da isterseniz kendi resminizi koyabiliyorsunuz ve rengine kadar, şu üstündeki işaretçi aramalarına kadar özelleştirebiliyorsunuz. Yani kendi çektiğiniz resimleri de telefondan burada koyup duvar kağıdı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Ben mi'ye geldiğimizde burada da görebiliyorsunuz hangi kadranlarınızı güncel olarak kullandığınızı. Onun dışında burada fazla bir şey yok. Yani fazla bir şey yok dediğim tabii ki var ama kadranlardan ibaret bu kısım. Altta cihaza geldiğimizde deminki ekran karşımıza çıkıyor. Burada cihazınız H12, hemen aşağısında ID'si, pilinizin %74 kaldığını bildiriyor. Bağlantıyı kaldır dediğinizde saatinizi kaldırabiliyorsunuz, yani silebiliyorsunuz. Onun aşağısında bakın gelen çağrı var. Bu bazen kapalı olabiliyor. Şu gelen çağrı kısmını açmazsanız saatinizle görüşme yapamazsınız, bak bu bir. Onun dışında hemen aşağısında bildirimler var. Bu bildirimlerin hepsine izin verdiğinize emin olun. Burada ayrıca isterseniz de uygulamayı seçebiliyorsunuz. Bildirim ayarlarınızı buradan böyle yönetebiliyorsunuz. Akıllı hatırlatıcıya geldiğimizde hareketsiz hatırlatma, su hatırlatıcısı gibi bize böyle sağlığımız hakkında bir doktor edasıyla seçenekler sunmuşlar. Buradan dakikasını, saatini, gününü ayarladığınız sürece hareketsiz kaldığınız zamanlarda size kalk birazcık harekete, çok oturdum tarzında bildirimler yollayabiliyor. Aynı şekilde su hatırlatma bildirim de var. Saatlik buradan hatırlatmalarınızı seçtiğinizde size aynı deminki bildirimde olduğu gibi artık çok oturdun, hatta biraz su iç gibi bildirimler yollayabiliyor. Tabii ki böyle söylemiyor da yani kalkıp su içme zamanı geldi falan diyor. Ondan sonra buradan adres defterinizden tam 500 kişiyi saatinize ekleyebiliyorsunuz ve aradıklarında isimleriyle birlikte çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Bakın tam 500 kişiden bahsediyorum. Çok iyi yapmışlar bu özelliğinde. Albüme geldiğinizde bakın buradan da telefonunuzdaki herhangi bir resmi seçip saatinize kopyalayabiliyorsunuz ve saatinize bir albüm olarak tutabiliyorsunuz. Mesela fotoğrafa seç basıyorsunuz. Ben kendi albümden bir tane fotoğraf seçiyorum. Bak şu an saatimi yolluyor ve direkt gitti. Şimdi saatimizi elimize alalım. Bakalım fotoğrafımız gelmiş mi? Saatimizin fotoğraf albümü kısmına geliyorsunuz ve yolladığımız fotoğraf AMOLED kalitesinde ve çok iyi gözüküyor ya. Bak gerçekten yemin ediyorum çok iyi duruyor. Aynı telefondaki gibi. Vallahi bak şu fotoğraf albümü de bu saatler yeni geldi. Benim çok beğendiğim özelliklerinden biri. Hatta bak şöyle yan yana göstereyim. Basayım tekrar. Bakar mısın? Nasıl takım olmadım ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi durdu. Evet, bu özelliği de böyle kullanıyoruz. Saatimizi tekrar arkaya koyalım. Şimdi tekrar uygulamamıza geri dönelim. Albüm kısmından çıkalım. Bak bir bomba özellik daha var burada mesela. Yerel müzikte ne biliyor musun? Burada telefonunuzda bulunan MP3 müziklerinizi saatinize aktarabiliyorsunuz ve telefondan bağımsız olarak saat üzerindeki bellek üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Şu an benim telefonda MP3 olmadığı için ben Spotify'dan müzik dinliyorum. O yüzden şu an bu özelliği gösteremeyeceğim. Fakat çok güzel bir özellik. Yani düşünebiliyor musunuz? Telefonu kullanmadan saat üzerindeki müzikleri hiçbir cihaza bağımsız kalmaksızın dilediğiniz gibi seçtiklerinizi kullanıp dinleyebiliyorsunuz. Vallahi bu da çok güzel olmuş. Onun dışında e-kitap var. Buradan e-kitap ekleyip bu özelliği de kullanabiliyorsunuz. Burada kayıt özelliği var. Sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Bunu tabi saat üzerinden yapıyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu var. iPhone'lardaki gibi belli saatlerden sonra bildirimleri falan kısabiliyorsunuz. Cihaz bula geldiğimizde bak nasıl titriyor bak.
Bak ses çıkartıyor, görüyor musun? Böyle bir ses. Hatta bir daha basayım. Sesi bak mikrofona getirdim. Böyle bir bildirim yolluyor ve var ya bak acayip titreşim yolluyor. Bak size tekrar göstereceğim. Bak şimdi saate bakın. Titreşime bak. Bak şimdi tekrar basacağım. Yürüyor. Aman 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 aman. Bayağı titreşim yolluyor ya. Saat kendi kendine gidiyor ya. Gel buraya gel. Tamam. Tamam sakin ol. Tamam buradasın abi. Evet bu da enteresan bir cihaz. Bu da özelliğimiz. Bir fotoğraf çek var. Bastığımızda tekrar saati alalım. Saatimiz üzerinde sağ bir deklanşör oluşuyor böyle. Bu deklanşörü kullanarak telefon üzerinden böyle bir resim çekebiliyorsunuz. Basıyoruz. Çektik. Böyle yapayım. Bir daha bastım. Bunu da çekti. Yani bu ne oluyor? Telefondan uzaksanız, saatiniz kolunuzdaysa, fotoğraf çekilmek istiyorsanız size böyle yararlı bir özellik yapmışlar. Yani güzel bir özellik olmuş. Arkadaşlarınıza falan böyle fotoğraf çekilince, hatta bakalım şöyle bir albüme. Buraya hemen fotoğraflarınızı kaydediyor. Bu şekilde böyle çekmiş. Evet, tekrar uygulamamıza geri dönelim. Burada navigasyonumuz var. Navigasyonu kullanabiliyorsunuz. Hava durumu, alt tarafta metrik sistemi, saatlik 24 saatlik dilimimiz. Daha'ya bastığınızda kart list oluşturabiliyorsunuz. Tekrar başlatıp sıfırlayabiliyorsunuz. Bu kısımları yapacak başka bir şeyiniz yok. En sol tarafta da sağlık var. Sağlığa geldiğimizde de buradan uygulama üzerinden günlük yaktığınız kalorileri, attığınız adımları, gittiğiniz kilometreleri görebiliyorsunuz. Nabzınıza bakabiliyorsunuz. Uyku düzeninizi kontrol edebiliyorsunuz. Spor rekorlarınıza bakabiliyorsunuz. İsterseniz alt tarafa gelip kart düzenle deyip ana menüye kan oksijeni ve kadınlar için olan uygulamayı indirebiliyorsunuz. Evet, onun dışında da burada pek başka bir şey yok. Hoş bir telefon uygulaması olmuş. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hem hiç kasmıyor hem de diğerleri gibi çok uygulamada reklam çıkmıyor. Gayet stabil bir şekilde uygulama çalışıyor. Bak şöyle hiç kasmadan, donmadan uygulamayı telefonda böyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin artık saatimizin arayüzüne bakalım ve özellikleri neymiş hep beraber görelim. Ve evet, yine saatimizle baş başayız. Şimdi artık telefon uygulamasından sonra saatimizi rahat rahat kullanabiliriz değil mi? Şimdi ilk önce yandaki dijital crown'a tek bastığınızda karşımıza saatimizin böyle menüsü çıkıyor. İsterseniz crown tekerini kullanarak da böyle ilerletebiliyorsunuz. İsterseniz de dokunmatik olarak ilerletebiliyorsunuz. Şimdi yandaki tekerden size birkaç örnek vereceğim. Şimdi menümüzdeyken sağdaki tekere ilk kez tıklattığımızda açık kalan uygulamalarımızı buradan görebiliyorsunuz. Bak son görevler diye. Bunu aşağıda hepsini temizle diyorsunuz ve açık olan hiçbir uygulama kalmıyor. Yandaki sağ alt taraftaki eylem tuşumuza bir kez bastığımızda bizi menümüze aktarıyor. Dediğim gibi velhasıl bir tuşların işlevini anlatacağım. Ondan sonra geçeceğim. Yandaki eylem tuşuna tekrar elimiz basılı tuttuğumuzda ise saatimizin kapanma ekranı, tekrar başlatma ekranı ve SOS yardım bildirim çağrısı bizi karşılıyor. Bunlardan birini seçecekseniz elinizi sağa kaydırdığınızda gerçekleşiyor. Mesela SOS'i açtığınızda şimdi buradan da tekrar aktif etmeniz gerekiyor. İsterseniz aktif edebilirsiniz. Tekrar tekere bastığımızda ana menüye dönüyorsunuz. Crown tekerimize elimizi basılı tuttuğumuzda ise buradan Google Asistanı veya Siri'ye ulaşabiliyorsunuz. Kısa yol olarak buraya bastığınızda ana menüye dönüyorsunuz. Şimdi tuşların işlevlerini gösterdiğimize göre tekrar menümüze gelelim. Menümüzün hemen ilk başında bizi spor dalları karşılıyor. Spor dallarına bastığınızda yürüme, koşma, binme, doğa yürüyüşü, bisiklet, ip atlama, eliptik bisiklet, kürek makinesi, yoga, basketbol, voleybol falandır filandır bir sürü bizi spor dalları karşılıyor. Diyelim ki biz bir yürüyüş yapacağız. Size göstermek açısından şöyle bir göstereceğim. Evet, şimdi yolda yürüyorsunuz. Yürümeyi seçtiniz. 3, 2, 1... Evet, başladı. Yürüme esnasında buradan kalorinize, yürüdüğünüz mesafeye, dakikaya falan bakabiliyorsunuz. Böyle saat, dakika ve saniye olarak size de yürüdüğünüz zamanını gösteriyor. Bu böyle açıkken elinizi sağdan sola ittirdiğinizde saati kilitleyebiliyorsunuz. Aktiviteyi sonlandırabiliyorsunuz veya anlık böyle durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz. Böyle bir spor uygulaması yapmışlar. Fena değil, güzel. Hem de çatır çatır kullanılır, yani çok iyi. Böyle sonlandırırsanız da size gittiğiniz mesafeyi, ortalama hızınızı, ortalama adımınızı, toplam kalorinizi ve ortalama kalp atış hızını böyle özet olarak size bu şekilde bildiriyor. Tamamlayınıza basıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bunların hepsini de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, artık geri gidelim. Spor rekorunuza geldiğinizde burada en son yaptığınız aktivitenin rekorunuzu gösteriyor. Aktivite rekorlarınıza bakabilirsiniz. Kalp atış hızı, kan oksijeni, bunları test aşamalarında göstereceğim. O yüzden şu anda geçiyorum. Buradan da böyle detaylı olarak adım sayara bakabiliyorsunuz. Size grafiksel olarak detaylı bir şekilde gösteriyor. Bak hiç kasmıyor, bak şu akıcılığa bak. Bak. Hiç teklemiyor. Var ya, valla çok iyi yapmışlar. Bak bu cihazı çok iyi yapmışlar. Artık zaten bu Çinliler var ya, her videomda söylediğim gibi söylüyorum. Yani 2-3 sene sonra hiçbir şekilde ayırt edemeyeceğiz yani. Arayüzünü de komple iyi yapacaklar. Bilmiyorum yani, korkunç bir şey. Daha sonra aşağıda pusula var. Pusulaya geldiğimizde pusula böyle aktif bir şekilde çalışıyor. Kasma, donma hiçbir şekilde yok.
Güzel. Fiyatına göre bomba bir saat yapmışlar gibi. Bu saati de. Yani pusulada böyle. Geri gidelim. Buradan uyku takibinizi yapabiliyorsunuz. Hava durumuna buradan ulaşabiliyorsunuz. Takviminize buradan anlık olarak böyle bakabiliyorsunuz. Müziğe geldiğimizde size şöyle göstereyim. Tekrar telefonunuzu getirelim. Saat üzerinden buradan ister hafıza üzerinden isterseniz de telefon üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Bakın şimdi basıyorum. Ve ses kalitesi de var ya, çok iyi. Bak sana söyleyeyim mi? Gerçekten iyi. Bakayım ses açık mı? Son. Evet, ses sonda. Burada ses sonda. Şöyle mikrofona yaklaştırayım. Bak. Böyle. Nasıl? Güzel. Yani benim hoşuma gitti. Ses kalitesi hiç öyle bozuk değil. Yani bir replikaya göre daha doğrusu gayet iyi çalışıyor. Yani benim deyimimle cayır cayır çalışıyor. Müzik uygulaması da hoşuma gitti. Şimdi tekrar buradan geri gidelim. Fotoğraf albümü. Demin size gösterdiğim özellik. Buradan istediğiniz fotoğrafı telefonunuza aktarıp duvar kağıdı kadran olarak kullanabiliyorsunuz. Ve renkleri gerçekten dediğim gibi iyi. Şimdi burada ses kaydı var. Sesinizi kaydediyorsunuz ve saatinize saklayıp isterseniz de telefona aktarabiliyorsunuz. Aslında bunun test aşamalarını size gösterecektim ama hadi şurada da bir sizin için göstereyim. Kayıda basıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 kayıt. Şu an kayıttayız. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet, sesimizi kaydettik. Kaydettiğimiz seslere ulaşmak için sağ üst köşedeki 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Burada böyle kaydettiğimiz ses bizi karşılıyor. Bakalım ses kalitesi nasıl? Bak yaklaştırayım. 5 kayıt. Şu an kayıttayız. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Güzel. Duyulmadıysa tekrar basayım. Bir susayım ben. Siz direkt dinleyin. Şöyle. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 kayıt. Şu an kayıttayız. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Sana bir şey söyleyeyim mi bak? Ses kaydı da direkt ateş ediyor. Ah ulan Çinliler ah. O seçtiğe geldiğimizde buradan bir telefon araması yapabiliyorsunuz. Tuşları böyle seri ve aktif olarak kullanıp daha sonra çevir butonuna bastığınızda arama yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için Bluetooth bağlantınızın mutlaka bağlı olması gerekiyor. Örneğin bir numara arayacağım. Eskiden 118 vardı, artık yok. Fakat ben göstermek açısından bir arama yapayım. Evet, 118'i çevirdiniz. Arama butonuna basıyorsunuz. Bak. Yanlış tuşladınız. Vodafone abonesiyseniz cep telefonunu diye arayarak böyle arama yapabiliyorsunuz. Kısabiliyorsunuz buradan böyle sesini. Daha sonra buradan komple kapatabiliyorsunuz. Kırmızıya bastığınızda da aramayı sonlandırıyor. Yani şu özellik çoğu orijinal saatlerde 1500 liraya satılan saatlerde yok. Ama adamlar yine buraya koymuşlar. Yani haksız mıyım şimdi? Yani replikaya göre özellikleri çok iyi değil mi ya? Bakar mısın? Bak. Hiç kasıyor mu ya? Yani saatte ne kasma ne donma, bak deminden beri kullanıyorum. Hani şişirmek için söylemiyorum bak, gerçekten. Yani alanlar bilir. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Tamam, orijinal bir saat değil ama fiyat performans açısından bence çok başarılı. Her neyse. Burada kayıtları arayından en son aradığınız numaraları veya sizi arayan numaraları tekrar arayabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki uygulama gibi son aramalar yani. Ulaşabiliyorsunuz buradan. İletişime geldiğinizde buradan telefonunuzdan aktardığınız rehberdeki 500 kişiyi ulaşabiliyorsunuz. Numaralarını direkt buradan çevirip arayabiliyorsunuz. Bu da çok iyi özelliklerinden biri olmuş. Bu kamera özelliği de ki sanal deklanşör, hani bastığımızda böyle elimizi yaptık ya temin, fotoğraf çekiyor. Bu sesli asistanı buradan kullanabiliyorsunuz. Siri veya Google asistanı. Nefes alma egzersizi yapabiliyorsunuz. Bunu da birazdan göstereceğim test aşamalarında. Alarm kurabiliyorsunuz. Kronometremiz, bayanlar için adet döngümüz, hesap makinemiz, zamanlayıcımız, bilek kaldırdığınızda uyanma. Bu özellik şu oluyor. Saat kolunuzdayken bu şekilde yapıyoruz elimizi. Yaptığımızda direkt ekranımız açılıyor. Zaten bunu kesinlikle artık kapatmayın değil mi yani? Bu saatleri kullanıyorsanız kapatmayın. Burada tekrar cihaz bulma özelliğimiz var. Parlak ekran süresi. Ben şu an bunu 60 saniyeye çevirdim. Siz bunu bakın her zaman 5 saniyede kalsın. Yani saatin ekranının otomatik kararma süresi. Ben şu an bilerek 60 saniyeye aldım. Size saati gösteriyorum diye. Siz mutlaka 5 ila 10 saniye arasında kullanın ki yoksa eğer bu şekilde kullanmazsanız, benim gibi 60 saniye şu an yaparsanız bak zaten direkt uyarı veriyor. Yani saatin batarya ömrünü sömüreceğim demek istiyor. O yüzden 5-10 saniye arasında kullanın. Kart vizitlerinize buradan ulaşabiliyorsunuz. Saat dilimi ayarlayabiliyorsunuz. İletiye geldiğinizde gelen mesajları buradan kontrol edebiliyorsunuz. WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram gibi uygulamalardan buraya geldiğinizde tıklattığınızda bakın önemli bir şey, buradan gelen bildirimlere bakabiliyorsunuz. Yani bunlar uygulamaların kendileri değil arkadaşlar. O yüzden buna bir dikkat edin. Bazıları bunları uygulamaların kendileri zannediyor. Yani uygulamalar içinde var zannediyor. Bu tarz replika saatlerde bu uygulamalar yok. Buraya tıklayarak sadece buralardan gelen bildirimleri yani mesajları kontrol edebiliyorsunuz. Bakın bu önemli. Bunu atlamayın. Evet, onun dışında uygulama merkezinden buradan oyunlarımız var. Oyunlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca fotoğraf albüm, ses kaydı yine buradan da ulaşabiliyorsunuz. Bakayım sizin içinmiş oyunlardan bir tanesini oynayayım. Uçak oyunu var. Basalım. Uçağımız gidiyor. Gördüğünüz gibi uçağı tutamazsınız. Uçaklar gider.
Evet ama hiç kasmıyor bak. Bakar mısın? Gayet güzel oynanıyor ya, stabil. Akıcı. Bakayım dur şu uçağı şöyle kontrol edebiliyor muyuz? Şuna basalım şöyle. Evet. Parmakla kontrolü sağlayabiliyoruz. Böyle oyunumuzda bu şekilde. Neyse fazla uzatmayacağım, size sıkmayayım. Uçak oyunumuzu koymuşlar. Çıkalım, geri gidelim. Hamster oyunu falan var, 2048 falan filan işte. Buradan ayarlarımıza girebiliyorsunuz. Bilgilendirmek var. Bu mutlaka açık olsun. Rahatsız etmeyin var. Ekran parlaklık modu var. Bakın ekran parlaklığınızı mutlaka sakın bu şekilde böyle kullanmayın. Saatiniz anca o zaman bir günü zor çıkartır. Zaten çok parlak oluyor şu an gördüğünüz gibi. O yüzden ya bir tık da kullanın ya da şöyle bir 2 tık da kullanın. Bence gayet iyi. Ben hatta şu an böyle kullanıyorum. Bilek ekranınızı kaldırın, açık olsun. Parlak ekran süresini demin söylediğim gibi 5 saniye ile 10 saniye arasında tutun. Gece parlaklık modu da ekranınızın parlaklığını iyice kısıyor. Benim şu an yaptığım gibi. Yani kullanabilirsiniz onu da. Fena değil. Uygulama görünümü burada. İsterseniz orijinal Apple Watch'lardaki gibi petek görünümü seçebiliyorsunuz. İsterseniz de liste görünümü seçebiliyorsunuz. Ben şahsen liste görünümü tercih ediyorum. Daha detaylı olduğu için. Ses ve dokunmaya geldiğinizde hatırlatma hacmi bu kısılı olmasın. Yani bu şekilde olmasın. Bunu mutlaka açın. Bildirim sesleri, medya seslerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. En son alın ki rahat rahat duyun saatinizi. Bunların hepsi açık olsun. Titreşim kuvvetli de kalsın. Güçsüz almayın. Saatiniz bildirim yolladığında bu sefer hissetmezsiniz fazla. Evet, saatinize şifre koyabiliyorsunuz. SOS. Pile baktığınızda pil döngünüzü ne kadar kaldığını falan buradan açabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Spor dalları, kalp atışı, fitness gibi ayarlarda seçenekleriniz bulunuyor. Bu ızgara görünümü böyle petek menüye geçiyorsunuz. Yani bu da çok güzel tabii. Yani saat şu an böyle bildiğin, şöyle karşıdan bakınca bakar mısın bir? Yani bir Apple Watch 9 değil mi yani şu an bu? Bak tasarım olarak bak video boyunca biliyorum bunu sürekli söyleyeceğim ama gerçekten abi hiç tasarım olarak farkı yok. Yani ekranın kalitesinden tut, şu hızından tut, bakar mısın? Yani neredeyse artık gerçeğe yaklaştırmışlar şu olayı ya. Tabii ki de arayüz olarak, özellikler olarak gerçeğiyle bir değil ama yani şöyle bir kolma takıp gerçeği gibi bir tasarım olsun, uzaktan bakan Apple Watch 9 takayım hissiyatı versin diyorsanız ben yani bir şey demiyorum bu saate. Çok iyi olmuş. Yani petek menüde evet bu şekilde aşağıya şöyle iktirdiğimizde tekrar liste görünümü çıkıyor. Liste görünümüne böyle tıklıyoruz. Ben böyle dediğim gibi kullanıyorum. Böyle daha güzel, daha çok seviyorum. Evet, saatimiz böyle. Arayüzleriniz böyle. Şimdi duvar kağıtlarına, kadranlara bakalım. Elimiz basılı tutuyorsunuz. Bakın çok önemli bir özellik burada bu arada, bunu da size söyleyeyim. Bazen soruyorsunuz. Bu saatte kadran kitleme özelliği var. Yani saatinizin böyle kadranı ayarlıyorsunuz ya. Eliniz şuraya şöyle çarptığında mesela çarpıyor ya da şöyle yapıyorsunuz. Kadran otomatik olarak değişmiyor. Kilitliyor kadranı. Şöyle basılı tutuyorsunuz. Şu anlık açalım. Tekrar buradan basıp açabiliyorsunuz kilidi. Şimdi en başa dönelim. Evet, burada böyle bir kadranımız var. Dediğim gibi 6 tane alıyor. Burada gerçek Apple Watch 9 serisindeki kadran var. Bu da çok iyi bence. Bakar mısın ya? Yani bilmiyorum kameradan ne kadar belli oluyor olmuyor ama görsel şölen, yemin ediyorum bak. Sonra bu normal Apple Watch Ultra'lardan bildiğimiz pusulalı kadranımız. O meşhur kadran. Bunu da çok iyi yapmışlar. AMOLED ve çok canlı duruyor. Neyse çok konuşacak şey vardı artık. Yeter yani. Siz de sıkılmayın. Adamlar artık kendi fikirlerini yaparlar. Yorumlarda yapsınlar zaten aldıysanız. Burada hareketli böyle Snoopy var. Hareketli bir kadranımız var. Bizi karşılıyor böyle seçince. Onun dışında şuraya bakalım. Canlı renkli bir kadranımız var. Bakalım. Bu da bütün replikalarda var zaten. Bu da çok güzel, benim hoşuma gidiyor. Böyle üstüne bastığınızda renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ha bak, bu arada şunu size göstereyim. Deminkilerde göstermedim. Kadranlara böyle geliyorsunuz ya bak. Basıyorsunuz. Renklerini değiştirebiliyorsunuz. Çeşitlerini böyle. Bak bu da güzel mesela. Yani sonra bakalım şunda bir şey oluyor muydu? Yok, bu herhangi bir etkileşimde bulunmuyor. Bastığımızda şuraya geleyim. Bak buna bastığımda böyle renkler değişiyor. Gerçek Apple Watch Ultra'lardaki gibi. Buna bakalım bir. Ha bak, bu da bak renk değiştirebiliyor böyle bastığında. Evet, kadranlarımız da böyle. Sanırım burada bir tane kaldı, demin bakmadık. Yo, bakmışız hepsine. Bu da bizim deminki yaptığımız. Son olarak da buradan böyle kilitliyorsunuz kadranınızı. Saatinizi böyle bu şekilde kullanıyorsunuz. Eylem düğmemize bir kere tıklatıyorsunuz. Buradan da bizi hızlı kartlar olarak menümüze aktarıyor. Bluetooth mutlaka mavi tik olarak böyle işaretleyin. Eğer bu bağlantı olmazsa saatinizle kesinlikle bağlantı kuramazsınız. Bunu açmayı unutmayın. Menünüzün şeklini petek menü veya liste olarak ayarlıyorsunuz. Burada parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Ses kaydı, fotoğraf albümü, saati sessiz alabiliyorsunuz. Buradan ayarlara girebiliyorsunuz. Evet, şimdi son olarak da elimizi yukarıdan aşağı iktirdiğimizde gelen mesajlara ulaşabiliyorsunuz. Şu an mesajım yok, o yüzden yok olarak gözüküyor. Sağdan sola iktirdiğimizde elimizi aktivitelerimize buradan ulaşabiliyorsunuz. Daha sonra tekrar böyle sola iktirdiğimizde kalp atış hızımıza bakıyor. Şu an tabi bileğimde olmadığı için göstermiyor. Buradan aramalar, telefon kaydına ulaşabiliyorsunuz. Hava durumu, onun dışında burada bir şey yok. Tekrar gidelim. Yukarıdan aşağı elimizi böyle yaptığımızda
Burada widgetlarımız bizi karşılıyor. Bak bunlar yoktu mesela, bu saatlerde yeni geldi bunlar, bu yeni serilerde. Logolar halinde yapmışlar ve premium saat kullandığınızı hissettiriyor yani kolunuzda. 1500 liraya replikayım ben diyor ama bende bu özellikler de var diyor, değil mi? Sanki saat. Evet, widgetlarımızdan sonra son kez elimizi bu sefer sağdan sola ektirdiğimizde burada yine hızlı kart olarak küçük kutucuklar halinde bize günümüz saatimizi, hava durumunu, arama kaydını, aktivite kaydını, kart listlerimizi ve ayarlara buradan ulaştıran bir hızlı menümüz sol taraftan çıkıyor. Artık bundan başka da bir şey yok. Zaten olmasın, çok şey var çünkü yani deminden beri anlatıyorum, daha yeni bitiriyorum. Yine de farkındaysanız uzun sürdü. Size biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Benim fikrime gelecek olursanız ben saatin arayüzünü, tasarımını ve özelliklerini şu anki fikrim olarak çok beğendim. Evet, kutusunu açtık, telefon uygulamasına baktık, arayüzüne ve özelliklerine şöyle bir göz attık. Artık yavaş yavaş sizin en sevdiğiniz bölümlere geliyoruz. Yani test aşamalarına. Zaten var ya bak, beni izleyenlerin çoğu özellikle bu replika serisinde test aşamalarını ve inceleme kısmını çok daha merak ediyorlarmış. Ben tabii ki ne yapmayacağım? Fazla laf kalabalıklığı yapmak yerine hemen sizi yaptığım bu aşamalara doğru götüreceğim. Hatta şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Canlı telefonla saat üzerinden bir konuşma yapacağım. Bakalım karşı tarafın sesi saat üzerinden nasıl geliyor veya benim sesim saat üzerinden karşıya nasıl gidiyor? Bir hep beraber bakalım, değil mi? Sesi de direkt saate vereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Alo, ne haber? İyi, senden ne haber? Çekimde misin? Çekimdeyim şu an. Bil bakalım nereden konuşuyorum. Saatten değil mi? Bak şimdi. Tahmin ettim. Bak şimdi, niye tahmin ettin? Sesim kötü mü geliyor yoksa ben sana önceden bir spoiler'ım verdim? Çekimde olduğun için tahmin ettim. Ha, sesim şu an nasıl geliyor? Robotik mi geliyor? Uzaktan mı, boğulum yoksa net mi geliyor? Nasıl geliyor? Yo, normal geliyor. Bir sıkıntılı gelmiyor yani. Hafiften bir kısıklık var mı ya da böyle robotik bir ses mi geliyor? Nasıl? Yok, robotik bir ses yok. Onu söyleyebilirim. Öyle mi? İyi, bir bakalım. İzleyenler bir senin sesini duysunlar şöyle, karşıdan nasıl geliyor? Benim sesim sana nasıl geliyor? Ben de Çok iyi, çok iyi geliyor bak şu an. Zaten herkes duyuyor yani netliği. Tamam. Bir say bakalım şöyle bir pazardan pazartesiye kadar tekrar. Tamam. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Vallahi çok güzel geliyor. Yani var ya, bu saatleri çok iyi yapıyorlar, bilmiyorum yani. Evet. Gayet net geliyor. Telefondan konuşuyormuşsun gibi. İyi o zaman, hadi bakalım, sağ ol, görüşürüz. Harika, kolay gelsin. Hadi görüşürüz, tamam. Evet, ne diyorsunuz bu işe? Karşı tarafın sesi duyduğunuz gibi çok net geliyor ve benim sesim de karşı tarafa net bir şekilde gidiyormuş. Fakat tabii ki de yaptığım testler bu kadar mı? Yani tekrar tabii ki de değil. Sizin için bu saatin özelliklerinin hepsini denemeye çalıştım. Bakalım videonun sonunda sizin fikirleriniz neler olacak? O zaman direkt hiç videoyu soğutmadan hadi gelin saatin testlerine hep beraber bakalım. Evet, sesimi şu anda akıllı saat üzerinden duyuyorsunuz. Telefon ile karşı taraftan aradığınızda sesiniz saat üzerinden bu şekilde duyulacaktır. Bir sayım yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, sesimi şimdi telefon üzerinden duyuyorsunuz. Akıllı saatle karşı tarafa aradığınızda sesiniz bu şekilde gidecektir. Sayımızı tekrar yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, sesimi şimdi de saatin yeni gelen ses kaydı özelliğinden duyuyorsunuz. Saat ile ses kaydı yaptığınızda sesiniz bu şekilde çıkacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu akıllı saatin ses performansı da bu şekilde.
Evet, artık şimdi sorabilirim. Bu saat hakkında ciddi soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bakın 1000 lira 1200 bantlarında bir saat düşünün. Tamam, Çin malı, garantisi yok. Zaten eğer bütçeniz varsa her zaman gidip de orijinalini almanızdan yanayım. Sonuç olarak orijinal bir saat, garantili ve konzo ne taktığınızı biliyorsunuz. Fakat bütçem yok. Apple Watch benzeri bir saatim olsun. Özellikleri tam bir fiyat performans olsun. Beni 1-2 sene civarı götürsün diyorsanız bu tarz saatlere her ne kadar garantisi olmasa da sizin fikrinize kalmış ama bir bakabilirsiniz derim. Dedikten sonra her videomda olduğu gibi şuraya bu saatin öne çıkan teknik özelliklerini koyuyorum. İsterseniz ayrıca oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bu saat iOS ve Android hiç fark etmeksizin direkt her sistemde de sorunsuz çalışıyor. Onun dışında 5.3 Bluetooth bağlantısına, 2.0 inçlik AMOLED bir ekrana, bak 4 GB dahili depolama sistemine, 420 mAh bataryaya, 500'den fazla temaya, kendinize ait bir rehber oluşturup bu kişileri arayıp veya arama almaya, şurada yanda yazan tüm özelliklere sahip replika ama gayet kaliteli bir saat yapmışlar benim fikrime göre. Peki diyeceksiniz ki abi saatte herhangi bir sevmediğin bir özellik var mı? Tabii ki var. Mesela telefonla konuşurken sesimizin karşıya gitme performansı biraz daha benim fikrimce iyi olabilirdi. Biraz gidip gelmeler oluyor ama tabii ki sesiniz anlaşılıyor, yani anlaşılmayacak bir şekilde değil. Onun dışında batarya ömrü yoğun kullanımda bir gün, eğer normal standart bir kullanıcıysanız 3 gün civarı gidiyor. Fakat ben bataryasının biraz daha performans olmasını isterdim. Pil performansını bir tık daha üstü yapsalardı gerçekten çok daha güzel olurdu. Son olarak da saat içinde daha fazla kadran yüklemelerine izin vermeleri gerekirdi. Sadece 6 kadranla sınırlamak bence biraz kötü olmuş. Bunların dışında herhangi bir sorun göremedim. Yani dediğim gibi Çinliler yapmışlar. Çok bir beklentiniz olmasın ama bence özellikleri gayet iyi. Ben direkt 10 üzerinden 8 veriyorum. Evet, şu an en popüler replika yani çakma Apple Watch 9 olan H12 Pro'yu sizlerle beraber inceledim. Yani artık daha size ne yapayım bak, en detaylı incelemeyi yapmaya çalıştım. Aklınızda en ufak bir soru işareti kalması adına telefon uygulamasından tut, izlediğiniz gibi her şeyi sizlere göstermeye çalıştım. Olur da eğer almayı düşünürseniz aklınızdan çok fazla takılmayın diye, yani inceleyebildiğim kadar artık size incelemeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur ve işinize yaramıştır. Eğer almak isterseniz açıklama kısmına linkleri koyuyorum. Oradan tıklayıp güvenle alabilirsiniz. Fakat her zaman gibi size tekrar ve tekrar soruyorum. Siz bu saati alır mıydınız? Gerçekten fiyatına göre hoşunuza gitti mi? Yoksa özellikleri veya tasarımı yetersiz mi geldi? Veya siz replika bir saat almaz mısınız? Lütfen aşağıda yorumlarda herkes fikirlerini belirsin. Bakın gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Kim hangi saat tercih ediyor? Orijinal mi, replika mı? Bu saati ne kadar beğendiniz veya beğenmediniz? Mutlaka aşağıda fikirlerinizi belirtin. Bu video gerçekten senin işine yaradıysa kanalıma abone olmayı, hemen bildirim almak için yandaki bildirim çanını açmayı, koskocaman beğen tuşuna basmayı unutma. Bunların üstüne bir de Instagram ve Telegram kanalımda takip edersen var ya, bal kaymak olur. Çünkü Telegram'da indirim ürünleri paylaşıyorum. Instagram'da da işinize yarayacak videolar sizlere oluşturmaya çalışıyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar. Şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.